Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Scott Peck'in Az Seçilen Yol adlı eserine dair yaptığımız müzakerelerde bağımsızlık riski bölümünü ele alacağız. Şimdi arkadaşlar bağımsızlık riski ne demek? Bağımsızlık riski demek işte kişiyi bir takım tercihlere zorlayan süreçlerdir. Scott Peck burada iki örnek daha veriyor aslında. Bunun birisi evliliği kötü giden bir kadının, şiddet gören, zorbalayan insanın yanında bulunan bir kadının kendi yaşamındaki o riski alamaması sebebiyle buna katlanmak zorunda kalması ya da annesi tarafından çok otoriter şekilde yetiştirilen bir adamın sürekli olarak hayatını para için, makam için, mevki için çabalayarak geçirmesi ve bir noktadan sonra bunu bırakması örnek olarak gösteriliyor. Yani buradaki kadın o baskıyı, o şiddeti reddediyor ve reddettiği zaman ne oluyor aslında? Risk almış oluyor ve kendisine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalıyor. Diğeri de aynı şekilde ebeveyn tarafından otoriter bir ebeveynin onun yaşamına baskıyla ortaya konulan o başarılı olma, işte zengin olma ya da işte makam mevki sahibi olma gibi baskı unsurlarını yaşamından çıkartmaya karar veriyor. Tabii ikisinde de çok zorlu bir süreç bekliyor. Şimdi Türkiye'de bu konularla ilgili de pek çok tartışma var ve bunu tartışan insanlar aslında toplumdaki değişimi göremedikleri için bazı şeyleri algılayamıyorlar. Şimdi aileyle ilgili yapılan tartışmalara baktığımız zaman toplumun değişimini görmeyen insanların aileyi 100 yıl, 200 yıl hatta 500 yıl, 1000 yıl önceki sistemle değerlendirme zihniyetine gittiğini görüyoruz. Ve bu da tutarsız sonuçlar doğuruyor. Neden? Çünkü insanlar eğitim bakımından, kültür bakımından, sosyal medyanın ortaya koyduğu sürekli görünürlük ve bilgiye erişim noktasından bir değişim içerisinde, bir hız içerisinde. Ve bu hızın içerisinde siz bu değişimi anlamazsanız o zaman gerçekliği kavrayamadığınız için olayları daha patolojik bir noktaya götürürsünüz. Neden bunu söylüyorum? Şimdi özellikle ailelerde insanlar çalışmak istiyor ve çalışan insanlar belli bir noktaya geldikten sonra yani maddi bağımsızlığını kazandıktan sonra kimi zaman ailelerde parçalanmalar oluyor. Ve bunu Türkiye'de özellikle kadının çalışmasına bağlayan insanlar var. Şimdi kadının çalışmasına bunu bağlamak yerine şöyle düşünsek. Burada dediğimiz gibi iki özgür insanın anlaşabildiği, birbirine değer kattığı ve kendini genişlettiği, duygu dünyasını genişlettiği bir yapı kuruyorsak orada aile parçalanır mı? Parçalanmaz. Ama biz şöyle diyorsak eğer kişi benim baskım, benim ağırlığım devam etsin, diğer insan da ne yaparsa yapsın bu şekilde de olsa devam edecek süreç diyorsak tamam o zaman zaten karşımızdaki insana değer vermeyen bir kişilikle karşı karşıyayız. Ve toplumda bu söylediğim tarz insanın da hiç az olmadığını söyleyebiliriz. Onun için bu kadın olsun erkek olsun ailenin, toplumun temelde özgürlüğe yani kişinin kendi olmasına değer vermesi gerektiğini gösteriyor. Yani burada yapılacak şey şu: insanları yetiştirirken nitelikli insanlar yetiştireceğiz. Bunlar nitelikli beraberlikler kuracaklar ve bu nitelikli beraberliklerden oluşacak çocuklar, toplum, aile o toplumun daha ileri noktaya gitmesine vesile olacaktır. Şimdi şöyle düşünün: sevgisiz, saygısız, tamamen bireyselliği öldürülmüş, kişiliği yok edilmiş insanlar, sürekli olarak baskı altında olan insanlar değer üretebilir mi? Üretemez. Bu insanlar kendilerini ifade etmedikleri zaman, sürekli baskı altında oldukları zaman, özgürlüğe kavuştukları zaman ne yaparlar? İşte özgürlüğe kavuştukları zaman da bunların hepsini tepki ve nefretle iterler. Ve bundan dolayı da biz eğer elimizde bir değer dizgesi varsa ve bu değer dizgesinin temelinde de insan varsa o zaman insanın ruhuna uygun bir davranış, çözümleme ve düşünce tarzı geliştirmek zorundayız. Bu nedenle de kişinin kendini sevme dediğimiz, daha önce de vurguladığım husus bu noktada önemli. Eğer kişi kendini severse alanını korur. Eğer kişi kendini severse sevdiği insanları koruyabilir. Eğer kişi kendini sever ve değer verirse başka insanlara da değer verebilir. Ve aileler de her ne kadar çocuklar kendi değer dizgelerinin dışında bir takım kararlar almışlarsa ona da saygı göstermek zorundalar. Şimdi biraz önce söylediğim değerler dünyasında, hayatın içerisinde, toplumsal tasavvurdaki değişimler, hız, kuşaklar arasındaki değer dizgelerinin farklılığını, hatta kuşakların kendi içindeki değer dizgelerinin farklılığını da ortaya çıkartıyor. Yani bugün toplum çok ciddi farklılaşıyor, değişiyor ve bu değişimin neticesinde yüzleşme dediğimiz, demin söylediğim bağımsızlık riski dediğimiz şey oluşuyor. Peki bu bağımsızlık riski oluşan noktada kişilerin birbirine karşı tavırları nasıl olması lazım? Sevgi alanımızı genişletecek, karşımızdakini olduğu gibi kabul edecek, çocuklarımızı, eşimizi, ailemizi, sosyal çevremizi o olduğu için benimseyecek. Yani benim gibi olduğu için değil,
kendini ifade ettiği için, kendi olduğu için benimseyecek bir tutuma gelmemiz gerekiyor. Yoksa herkes kendisini ifade etmeyince, baskılanınca insanlar kişilik olgunluğu ve karakter olgunluğunu da kazanamamış oluyor. Bu da ciddi anlamda toplumun nitelikli olma özelliğini kaybetmesiyle sonuçlanabiliyor. Son olarak şunu vurgulamak istiyorum. Bireyin hem kendisi açısından hem ailesi açısından hem de toplumla olan ilişkilerinde temelde yapması gereken şey şu. Özellikle aile içinde çocuklarına ve eşine karşı bütün tavırlarında onlara verdikleri değerin bizzat kendileri olma sebebiyle olduğunu. Yani sevgilerinin belli bir karşılık için değil, bağımsız bir şekilde onu sevdiğini ve bu sevginin her zaman devam edeceğini göstermesi gerekiyor. Yani koşullu sevgi değil, tercihlere saygılı, değer dünyasına saygılı ve onun içindeki özgün ruhu ortaya çıkartacak bir özgüveni sağlaması gerekiyor. Ama biz eğer bunu baskıya ya da ötekileştirmeye çevirirsek çocuğun ruhundaki yaralar ileride aile kurduğu zaman, ileride sosyal çevresinde ve toplum içerisinde de farklı unsurlar olarak karşımıza çıkacak. Ve biz yine kapatırken şunu söyleyelim. Özgürlük kişinin kendi olması ve aslında kendi olmak diğerinden daha zor bir şey. Yani özgür olmak diğerlerinin, toplumun, çevrenin söylediklerini yapmaktan çok daha zor. Neden? Bir kere özgür olduğunuz zaman kendinizi ifade etmek zorundasınız. Savunduğunuz fikirleri arka planını doğru kurgulamak zorundasınız. Eylem yaparken de bu eylemlerinizin bir bedeli olacağını da bilirsiniz. Yani toplumsal yapının temel dizgesinin dışında bir şey söylüyorsanız bunu gerekçelendirmeniz, eyleme geçtiğiniz zaman tutarlı olmanız ve bu tutarlılığın neticesinde de olumlu sonuçları ortaya koyabilmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsanız bir bedel ödüyorsunuz. İşte özgürlüğün aslında bedel ödettiren bir tarafı var. Şimdi bazen özgürlüğü sorumsuzlukla karıştıran arkadaşlar var. Yani kişi sorumluluklarını yerine getirmemeyi, sözünde durmamayı, diğer insanlara değer vermemeyi ve sadece kendini merkez alarak bencil bir tutumu özgürlük diye ifade edebiliyorlar. Bu özgürlük değil. Özgürlük dediğimiz tam aksi insanın kendini, çevresini ve benliğini kavrayarak kararlarında verdiği kararların sorumluluklarını alabilecek, onların arka planını belli bir örüntüyle insanlara sunabilecek bir bakış açısı kazanması ve bu tercihlerinden sonra da bedel ödemeyi göze alabilmesi şeklinde tanımlanabilir aslında. Neden? Çünkü insan özgürleştikçe kararlarını kendisi verir ve bu kararların neticelerini de kendisi görür. Demin ki bedel ödeyemeyen, ailesinin, sosyal çevresinin ya da etrafındaki insanların dediklerinde kalan, sürekli onaylanmayı ve sürekli olarak taltif edilmeyi bekleyen insanlar bu dediğimiz örüntüyü kurmak zorunda olmuyorlar. O konforlu alanı tercih ederek ne yapıyorlar? Orada ömürlerini geçirebiliyorlar. Onun için de bizim Scott Peck'in burada verdiği örneklerden hareketle son söz olarak şunu söylememiz lazım. Kişi ne zaman bağımsızlığı tercih ederse o zaman büyümüş, o zaman kendini bilmiş ve özgürlüğü ortaya koymuş olur. Ne zaman da baskı altında olursa o zaman kişi kendi kimliğini ve kişiliğini ortaya koymaktan uzak bir tavır içerisinde olacaktır. Bugünkü müzakeremi de burada bitiriyorum. Bu hafta bağımlılık riskini ele almıştık. Gelecek haftada bağlılık riskini ele alacağız. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.